Okay, let's go. Ergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Başladık. UFC 309 ve Mike Tyson maçıyla ilgili başka yerde bulamayacağınız bir video hazırladım. John Jones Stipe maçı 4. roundu görürse kanalı kapatacağım demiştim son videoda. Görmediği için de kanal devam ediyor. Tehditler aldım, öncelikle onu söyleyeyim. John Jones'u seven epey bir kitle varmış. İş çıkışı seni şişleyeceğiz, ayağını denk al falan dediler. Ne kadar ciddiler bilmiyorum. Ne yapayım oğlum, ben mi hamile kadına çarpıp kaçtım? Ben mi maça dopingli çıktım, hapse girdim, Ngannou'dan, Aspinall'den ben mi kaçtım sanki? Sanki çok masum, çok örnek vatandaş kendisi de. Neyse, devam edeceğiz. Anlayacağınız üzere John Jones fanboyluğuna göre değil bu video. O yüzden o kişiler dislike atıp gidebilir. Bekliyorum. Evet, John Jones fanboyları siktir olup gittiğine göre rahat rahat konuşabilirim. Benim anlamadığım, öz evladından çok sevdiği Conor'ı Habib gibi bir bozayı ile aynı kafese kapatan Dana White neden kocası John Jones'u Aspinall'in karşısına koymaktan bu kadar çekiniyor anlamıyorum. Herhalde ortada büyük bir kaset skandalı var. İstese çok rahat ayarlar bu maçı, ikna eder John Jones'u. Ama burada asıl sorun Aspinall'de. Hello John diye seslenme mi olur? 42 yaşındaki itfaiyeciyi dövmek kolay. Götün yiyorsa gel beni döv diyeceksin. Kadına vurmak kolay. Yiyorsa gel bana vur diyeceksin. Gidip Dominic Reyes'le boy boy fotoğraflar vereceksin. Efendilikten kaybediyor ki bu adam zaten. Bu sporun en büyük yıldızı Conor'a bakın yani. Bu adam böyle bugünlere geldi. Bazıları diyor ki ya kardeşim, Aspinall'i dövmek mirasına ne kattı? Bu maç ne kattı peki? Ne oldu şimdi? Ne geçti eline 42 yaşındaki itfaiyeci dövünce? Bu maç olmasaydı da olurdu bence. Zaten Stipe çok yorgun gözüküyordu. Herhalde çift mesai yazmışlar gelmeden önce. Ama adamı helal olsun. Çıktı, delikanlı gibi elinden geleni yaptı. Yani 42 yaşında 3,5 senedir dövüşmemiş birisinden daha fazlasını beklemek zaten mantıklı şu olurdu. John Jones Aspinall'den korkuyor falan diyorlar. Korkmuyor arkadaşlar. Niye korksun? Titriyor. Aspinall lafını duyunca eli ayağı titriyor lavuğun. Ngannou bile normal insan gibi geliyor ona. Bırak Aspinall'i, İngilizce aksanıyla konuşan birini duyunca bile tırsıyor. Maç sonunda Aspinall'i kafese bile sokmadılar ya. Kesin John Jones önceden demiştir yüzleşmek istemiyorum diye. Volkan girmişti ama yani. Volkan dedim, Volkanovski yani. Sanki samimiyeti kes ya. Sanki bizim mahallede oturuyor. Artık emekli olmadığına göre Aspinall'den başka çaren kalmadı. Onun dışında yapacağım bir maç kariyerine çok büyük zarar verecektir. Hatta bu maç bile verdi zaten. Altın eldivenler kullanılmadı bu maçta. Zaten ben de kemer maçı olarak görmüyordum bu maçı. Sembolik bir maçtı benim gözümde. Sanki John Jones hani engelliymiş de hepimiz onu mutlu etmeye çalışıyormuşuz gibi geliyor bana. Benim John Jones'a dair eleştirilerim hep kafesin dışı ile ilgili. Kafesin içinde sadece Dominic Reyes maçı ve göze parmakla ilgili eleştirilerim var. Reyes maçını kaybettiğini söylüyorum. O maçtan sonraki basın toplantısında Dana White bile dedi. Hani kıçımdan element uydurmuyorum ki ben. Göze parmak olayında kendi açıkladı bilerek yaptığını. Onun dışında kafesin içinde yaptıklarına dair bir şey dediğim yok. Yani kafesin içinde yaptıklarını kafesin dışında yaptıklarıyla bu kadar baltalayan başka birisi yoktur herhalde. Ben niye diğer kanallar gibi John Jones'a yağ çekmiyorum? Çünkü ben objektifim. Hatta videoya başlarken şama demeyi de bıraktım. Belki fark etmişsinizdir. Mesela 8gen kanalı John Jones'la ilgili güzel bir video hazırlamış. O kadar emek vermiş ama Dominic Reyes maçıyla ilgili sadece tartışmalı bir maçtı falan deyip geçiştirmiş. Fight Digital'e bakıyorum, yine benzer şekilde. Ben objektif bir şekilde yorumladığımı düşünüyorum. Onların çok abonesinin olması her zaman doğruyu söyleyecekler anlamına gelmez. Aspinall'in karşısına kesinlikle çıkmayacaktır. Affedersiniz ama John Jones hani yiyemeyeceği yarrağın altına yatmaz. Tıpkı Ngannou'da olduğu gibi. O yüzden Aspinall maçını kabul etmeyecektir. Peki John Jones'un Aspinall maçına ihtiyacı var mı? Yok. Zaten parası da var. Bırak kemeri, git o zaman. Kendisi de söylüyor. Kemeri bırakıp Poatan ile dövüşmek istiyorum diye. John Jones kemeri boşa çıkarıp Poatan ile BMF maçı yapmak istiyor. Yani kıçından kemer uydurmuş yani. Zaten bu bile Aspinall'den korktuğunun en büyük kanıtı. Sadece çok para alacaksam dövüşürüm diyor. Tamam neyse, 3-5 ben dağıtacağım, çık şu maç yani. Stipe maçından önce böyle bir şey dememişti. Poatan maçı için de demiyor. Çünkü onlar Aspinall seviyesinde değil. Bunu en iyi o biliyor. BMF'in zaten bir sayı var. Ne olacak yani, sen Poatan ve Max Holloway aynı kafese girip SmackDown'daki gibi Royal Rumble mı yapacaksınız? Ama para maçını hak ediyor. Şimdi hakkını yemeyelim. Dana White bu maçı yapmayacağını söylüyor. Çünkü John Jones onu güreşiyle bitirir diyor. Haklı. 10 kere maç yapsalar 9'unda Jones Poatan'ı Sirgan'a yaptığı gibi boğar. Alex Pereira hani 3 yıldır UFC'de güreşini geliştirmiştir. Belki karşı koyar John Jones'a diyenler var. Yani mümkün değil. İstediği kadar güreşsin. John Jones ya da Aspinall seviyesine gelmesi bu yaştan sonra mümkün değil. Bir de güreş hani sonradan öğrenmesi en zor sporlardan birisi. Sonradan striking'i öğrenmek daha kolay. Çok istiyorlarsa ancak o zaman bu maçı yaparım diyor ki bence bu maçın olma olasılığı Aspinall maçına göre çok daha yüksek. Zaten Poatan bu maçı çoktan kabul etmiş. Alex sen de şu herifin oyununa gelme lan. Ya onun aklında 40 tane tilki dolaşıyor. O seni suya götürür, susuz getirir var ya. Sen onunla kafese gir, hurra gibi böyle boğa gibi koşup seni yere alacak. Bu herifi en iyi senin hocan Glover bilir, ona sor. Adam Poatan ağır siklette maç teklif ediyor. Sen Sirgan'ı yendiğinde bu adam orta siklet şampiyonu diyor. Senin ağır siklete çıkman 3 yıl sürdü ya da Ngannou'nun UFC'den ayrılması mı demeliyiz acaba?
Poatan rahatlıkla ağır siklete çıkabilir. O fiziğe sahip ama çıktığı gibi dövüşmesi, o kiloya oturmadan dövüşmesi ne kadar doğru olur? Hani siz söyleyin. Poatan da bile bu maç bir emeklilik ikramiyesi olacak. Hem onun adına hem Jon Jones adına. Yani Poatan yenilse bile büyük prestij olacaktır onun için. Neyse gelelim emektar Miocic abimize. Dün büyük saygısızlık yapıldı bence. UFC'ye vedası böyle olmamalıydı. Yani Stipe Miocic bilenleriniz vardır. Normal hayatında itfaiyecilik yapıyor. Burada da yaptı. Yine Jon Jones'u Thomas Mill'in ateşinden kurtardı. En azından şimdilik. Yani bu yangın suyla sönecek bir yangın değil. Onu söyleyeyim. Stipe emekli olduğunu açıkladı. Engano'nun paylaştığı fotoğraf çok iyiydi. Adam gidip yendiği maçtan değil 5 round boyunca ezildiği maçtan fotoğraf paylaştı. Jon Jones biraz örnek al şu adamlar ama nerede? Maçın en iyi tarafı Miocic'in para kazanmasıydı. Çoluk çocuğuna fazladan bir iki tane daha daire bırakır temizinden. Yani biz onu ağır siklet tarihinin en iyisi olarak hatırlayacağız. Teşekkür ediyoruz tabii yaptıkları için. Biraz teknik taraftan bahsedersek gel çok girmek istemiyorum. Girecek bir şey de yok da Jon Jones'un hani kollarının bu kadar uzun olması ona mesafe avantajının yanında çok kolay dirsek atma fırsatı da veriyor. Zaten o kadar rahat dirsek atıyor ki sürekli yaptı bunu maçta. Bir de en azından ağır sikletteki Jon Jones'u da görmüş olduk yani. Tabii yavaş bir rakip vardı yani. Şöyle söyleyeyim abime Stipe'nin hızı bayağı bir yoğun yani. Mike Tyson'dan biraz daha hızlıydı Stipe. Yani Jon Jones bu hızla Aspinall'in karşısında duramaz. Aspinall ikisini de aynı gece bitirir. Yani dehşet hız farkı var aralarında çünkü. Ama bu iki isimden birisi BMF maçına çıkabilir yani Max Holloway ile. Bence hak ediyorlar. Güzel bir karşılaşmaydı. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Diğer maça geçiyorum. Diğer maçta Charles Oliveira Michael Chandler maçı vardı. Bu maç gecenin maçı seçildi. Aynı zamanda Oliveira da bu ödülü 20. kez kazanarak rekor kırdı. Yani Michael Chandler sen ne yavşakmışsın ya. Ulan ben sabahtan beri Jon Jones'a gidiyorum sen ondan da beter çıktın lan. Yani Jones en azından kafa arkasına falan vurmuyordu yani. Adam her şeyi yaptı ya. Teli tuttu, kafa arkasına o kadar vurdu. Yani eldivenden çekti, göze parmak her şey var ya. Ya buradan da o hakeme oksijen veren ağacın yaprağını sikeyim tamam mı? Kör müsün oğlum? Adam 50 kere vurdu kafa arkasına. Maçı durdursana. İnşallah Oliveira'da bir şey çıkmaz ileride. Michael Chandler UFC'den ayrıldıktan sonra SmackDown'a gitmesi lazım. Çok kişi yapar orada. O son kısım neydi öyle ya? UFC'de izlediğim en komik anlar da yemin ediyorum. Taklacı güvercine döndü herif. Ama nasıl güçlü ya? Ayı boğan gibi resmen. 5. roundun sonunda o hareketleri yapmak dehşet verici ya. 38 yaşında bile yani. 38 yaşında 5 round boyunca Oliveira karşı bence iyi mücadele etti. İyi dayandı yani. Var ya biraz dövüş zekası olsa o fizikalitenin yanında var ya bambaşka bir seviyede olurdu ya. Maç sonunda Conor'ı istiyor hala. Conor'la maç yapsa yani muhtemelen alırdı. Acayip güçlü ve dayanıklı gözüktü bu maçta. Oliveira da yani MMA adına her şeyi yaptı. Her türlü striking'i, grappling'i yaptı. İyi dayandı yani orada Oliveira. Çünkü ben bir an kafa arkasına vurduğu durumda şey dedim yani herhalde maçı durduracak herhalde bu hakem dedim yani. İlginç bir maçtı. Michael Chandler çok ilginç bir adamsın. Kısa geçiyorum. Diğer maçta da Bo Nickal'la Paul Craig'in maçı vardı. Ya Bo Nickal'ın da ne kadar abartı bir isim olduğunu görmüş olduk. Zaten ben bunu söylemiştim Dana White'ın torpilisi diye. Ortalıkta güreşçiyim diye dolaşıyor. Paul Craig gibi bir adama takedown bile atmadı korkusundan. Bir de bunu millet olimpik güreşçi falan zannediyor. Ne olimpik güreşçisi oğlum? Adam en fazla olimpiyatları yerinde izlemiştir yani o kadar. Bir de Hamzat'ın güreşine laf yapıyordu. Daha da laf yaparsan yani neyse. Bir de maç sonunda çok iyi dövüşmüş gibi golf hareketi yapıyor yani. Lavuk ya. Ama var ya Dağıstanlı olsa belki daha çok saygı görürdü. Paul Craig de artık öyle bir korkmuş ki Bo Nickal'ın o atmosferinden abartılmasından. Maçın ilk 1-2 dakikasında böyle çekiniyordu. Ondan sonra baktı bu lavukta bir şey yok. Kendine bir özgüven geldi ama ikinci, üçüncü rounda eski Paul Craig'e döndü yani. Resmen maç içinde kayboluyor ya. Böyle resmen uyuyormuş gibi bir hali var Paul Craig'in. Bir de son olarak Mike Tyson'la o Jack Paul'un maçına değineceğim. Maç mı diyeyim, show mu diyeyim. Zaten son videoda hiç bahsetmemişim onunla ilgili. Gerek bile duymadım. Show'dan ibaret. Yani Netflix'in boks maçı yayınladığı nerede görülmüş? Keşke yani Mike Tyson bu şekilde yani bu hale düşmeseydi. Yani tek sevindiğim onun adına bu kadar bir para kazanmış olmasıydı. Yani ama söyleyecek bir sözüm varsa o da kurt yaşlanınca köpeklerin maskarası olurmuş. Başka da diyecek bir şey yok. Tabii Mike Tyson'ın bu kadar para yaptığını görünce Beterbiev falan bile şey diyordu. Onunla maç yapmak istiyorum falan diyordu. Bence Engano'yla Jack Paul maçı yapsa gayet güzel olur. Zaten herif ya çok yaşlıları dövüyor ya da boksör olmayanları dövüyor. Engano da boksör olmadığına göre bence maç yapabilir. Evet video bitti. UFC 310 ile ilgili bir video gelecek. Öncesindeki analiz videosu ama ondan önce MMA gündem 2 videosunu çekmek istiyorum ve biliyorsunuz hafta sonu Petr Yan'la Davison Figueiredo'nun maçı var. Bence nefis bir maç. Yani pay-per-view ana maçı tarzında bir maç. Havasında bir maç. O maçı izleyeceğiz. MMA gündem 2 videosu gelebilir o maçtan sonra. Takipte kalın dostlar. Seviyorum sizi. Like, abone falan filan. Görüşürüz.